Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Musul ve Kerkük misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin buraya askeri müdahale hakkı var mı? Musul ve Kerkük yeniden bizim olabilir mi? Bu bölümde bu konuyu detaylıca inceleyeceğiz. Hiç kimse Musul ve Kerkük'ü niye bedavaya verdik diye sormuyor. Akaryakıt ve doğalgazın pahalı olmasının sebebi 100 yıl önceki yanlışlardan kaynaklanıyor. Lozan Anlaşması'yla Musul ve Kerkük gibi stratejik öneme sahip toprakların bedavaya verilmesi nedeniyle Türkiye enerji krizi yaşıyor. Musul'da bulunan petrol yataklarıyla Türkiye'nin 10 katı petrol ihtiyacı karşılanabiliyor. Bu bölümde biraz konuşulmayanları, bizden saklanan gerçekleri paylaşalım. Avrupa'nın en medeni ülkelerinden sayılan Fransa'ya dikkat çekmek istiyoruz. Ülkenin enerji kaynakları nükleer santrallerden sağlanıyor. Bize çevrecilerin kışkırttığı örgütler nükleer santrallere karşı çıkarken Avrupa'daki gelişmelere sessiz kalmayı tercih ediyor. Fransa, nükleer santrallerinde kullandığı ham maddeyi sömürgeleştirdiği ülkelerden karşılıyor. Batıcı zihniyetin tavrına tepki gösteriyoruz. Fransa'da nükleer santrallerin uranyumunun tam %30'u Nijerya'dan karşılanıyor. Nijerya'da ne var biliyor musunuz? Elektrik yok. Fransa'da 50 küsür tane nükleer santral var. Onlara gelince Fransız ekonomisi. Evet, Avrupa çok ileride diyoruz. Ne yazık ki biz yapmaya kalkınca ne oluyor? Ağacıma dokunma, toprağıma dokunma oluyor. Bu açık dilimiz eminim bazılarını rahatsız edecektir. Peki geçmişte? Tarihte neler oldu? Dünyada kurulu bütün imparatorluklar dağılmış, ya silinmiş ya da küçücük kalmıştır. Tarih bunları yazar. Osmanlı tam 3 kıtaya uzanmıştı. 600 yıllık bir imparatorluk. Dört bir tarafından koparıp aldılar. Anadolu'yu ve Trakya'nın bir parçasını kurtarabildik. Kurtarmak için belirlediğimiz sınırlara bile ulaşamadık. İç hızımız ne yazık ki misak-ı milli. Ne Batum elimizde kaldı, ne Nahçıvan, ne de Musul Kerkük civarı. Sonradan ancak Hatay'ı sınırlarımıza dahil edebildik. Musul ve Kerkük Lozan'da 500.000 sterline, 100 yıllığına İngilizlere devredilmişti. O antlaşma 2023 yılında bitiyor. Lozan'ın bitmesini istemeyenler yeniden o düzeni devam ettirmek için IŞİD terör örgütünü kullanmaya başladılar. İsmet İnönü 1923'te Lozan Antlaşması'nı imzaladığında 100 yıllık yapılan bir antlaşmaydı. 100 yıl sonra Boğazlar, Musul ve Kerkük bizim güdümümüzde olacaktı. Bu bölgede, yani doğudaki PKK konusuna gelelim. Bu bölgede Musul ve Kerkük'le olan bağımız yüzyıllar öncesine dayanıyor. İsmet Paşa bu yerleri İngiliz ve Mason locasına kağıt üzerinde tam 500.000 sterline satmıştı. Şu anda ortadaki tabloya bakıldığında Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e müdahale etme hakkı doğmuş görünüyor. Hukuki olaraksa bu müdahalenin temeli 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması tarafından sağlanıyor. Türkiye şayet bu gerçekleşirse Musul ve Kerkük'e girebilir. Misak-ı milli sınırlarında içerisinde yer alan Kerkük ve Musul, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile birlikte toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti. Irak'ın toprak bütünlüğünü esas alınarak yapılan anlaşma, yani İstanbul Antlaşması'na göre bugün bölünmüş yapısı ve bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını tekrardan gündeme getirdi. Buna göre otorite boşluğundan kaynaklanan kaos ortamı Türkiye'nin Kerkük ve Musul'a girebilmesi için uluslararası hukukta meşru zemin hazırlıyor. Yani Türkiye eğer isterse Kerkük ve Musul'daki haklarını gündeme getirerek bu iki şehri de kontrol altına alabilir. Peki Musul'u nasıl kaybetmiştik? Gelin bu kaybetme işinin biraz perde arkasına bakalım. Bilinmeyenlerini aydınlatalım. 1926 Ankara Antlaşması sırasında Musul'u kaybettik. Musul, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. İngiltere, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak antlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra Musul'u işgal etti. Milli mücadelenin zor koşulları içerisinde TBMM hükümeti bu bölgeyle ilgilenmedi. Hatta ilgilenemedi. Türkiye, Lozan Konferansı'nda Musul ve Kerkük'ün misak-ı milli sınırı içerisinde yer aldığını söyleyerek İngiltere'den Musul'un kendisine bırakılmasını istedi. İngiltere tarafından bu bölgenin Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi kararlaştırıldı. Musul sorununun çözümlenmesi için İngilizlerle ilk kez 1924 yılında İstanbul'da Haliç Konferansı'nda görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler içerisinde İngilizlerin Musul vilayetinin yanı sıra Hakkari'yi de talep etmelerinden ötürü anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine 1926 yılında Musul sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Sorun burada da çözülemeyince Yüksek Adalet Divanı'na verildi. Burada da olumlu bir sonuç alınamadı. Ve nihayet İngilizlerle Ankara'da bu konu üzerine yapılan görüşmeler bir anlaşmayla sona erdi. Sonuç olarak 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Antlaşması imzalandı. 1926 Ankara Antlaşması'nın maddelerine gelin beraber bakalım. Musul vilayeti Irak'a ait olacak. Türkiye ve Irak arasında ateşkes hattını belirleyen Brüksel hattı sınır olarak kabul edilecek. Irak, Musul'dan elde ettiği petrol gelirinin %10'unu 25 yıllık bir süre için Türkiye'ye verecek.
Türkiye bu parayı 4 yıl boyunca almış, kalan 21 yıllık hakkındansa 500 bin sterline İngiltere lehine vazgeçmiştir. Türkiye 25 yıllık bu hakkından toplam 500 bin İngiliz sterlini alarak vazgeçti. Musul sorununun çözümüyle Türkiye ile İngiltere arasında 1. Dünya Savaşı'ndan beri sürmekte olan çatışma dönemi de kapanmış oldu. Türkiye ile Irak ise aralarındaki bu sınır sorununun anlaşmayla çözülmesinden sonra 1928 yılında karşılıklı olarak elçilikler kurdular. 1930'da İngiltere, Irak'la bu ülkenin bağımsızlığını tanıyan bir anlaşma imzaladı. Irak'ın 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girmesi ve manda yönetiminin son bulması üzerine Türk-Irak ilişkileri gelişme gösterdi. Türkiye ve Irak arasında 1932 yılında Oturma Sözleşmesi, Ticaret Antlaşması ve 1938'de ise Veteriner Sözleşmesi yapıldı. 24 Temmuz 1923'ten imzalanan Lozan Antlaşması uzun yıllar boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bir kesim Lozan Antlaşması'nı bir zafer olarak görürken diğer bir kesimse hezimet olarak görmektedir. Musul ve Kerkük'ün Türk devleti ve milletiyle olan tarihsel ve etnik bağları ve stratejik konumu nedeniyle önemini Mustafa Kemal birçok konuşmasında vurgulamıştı. Misak-ı milli sınırları içerisinde yer alan ancak İngiltere'nin müdahalesi nedeniyle Türkiye topraklarından ayrılan Musul ve Kerkük, Atatürk'ün tekrar geri almak istediği yerler arasında bulunuyordu. Lozan Antlaşması'nda bir karara bağlanamayan Musul-Kerkük sorunu 19 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul'da yapılan Haliç Konferansı'nda da bir sonuca ulaşmadı. Bunun üzerine sorun Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Ancak cemiyetten Musul'un Irak'ta Kürtler ve manda yönetimine bırakılması kararı çıktı. Türkiye bu kararı tanımadığını açıkladı. Bir görüşe göre Musul ve Kerkük için İngilizlerle savaşmayı göze alan Atatürk, ordu komutanlarının görevlerinden istifa etmesi nedeniyle engellenir. Ancak Atatürk, savaşa hazır bulundurmaya zorunlu oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri siyasal alana koştular sözleriyle bu girişime tepkisini gösterir. Diğer bir görüş ise Türkiye Ulusal Bağımsızlık Savaşı'ndan başarıyla çıkmıştır der. Türkiye Cumhuriyeti askeri ve ekonomik yetersizliği nedeniyle bölge için bir savaşı göze alamamıştır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Musul ve Kerkük yeniden bizim olabilir mi? Tarih ve antlaşmalar buna izin verir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Selam ve dua ile.